Merhaba arkadaşlar, ben Age of Tactics. Süsleme üretiminin ikinci videosundayız şu an. Mızrak ile başlayacağız. Mızrak süslemelerimizi kontrol ederek başlayacağız. Yol gösteren yıldız ve yiğit kalkan olarak iki tane süslememiz mevcut mızrakta. Bu yiğit kalkan savunma, yol gösteren yıldız ise saldırıya yarıyor. Şuradan özel etkilere girelim. Şimdi becerikliden başlayalım. Becerikli ve hamle her ikisi de strateji bazlı hasar veren etkiler. Biri strateji hasarını direkt olarak, diğeri ise strateji bonusuna bağlı kalarak hasar çıktısı sağlıyor. Bu becerikliye baktığımızda çok ihtimalli bir yetenek olduğunu görüyoruz. Yani işte savaşta her 6 saniyede bir. Sonra ne diyor mesela %60 ihtimalle. Becerisi de 3 saniye boyunca. Sonra diğer özelliği de %60 ihtimalle yine 3 saniye boyunca. Birbirinden ayrı belirleniyormuş. Ya falan filan böyle bayağı çetrefilli bir etki. Yani bunlara ihtiyacımız yok. İkincil vuruşa bakıyoruz. Okumamıza dahi gerek yok arkadaşlar. Karşı saldırı hasarı verdiğinde en fazla her 3 saniyede bir olmak üzere %65 ihtimalle ek kudret hasarı kudret bonusuna bağlı kalarak veriyor. İkincil vuruş bayağı iyi bir özel etki olarak karşımıza çıkıyor burada. İçgörüye bakalım. İçgörü savunma etkilerinden biri. Şimdi burada şöyle bir durum var. 6 saniyede bir etkili olma durumu var. 6 saniyede bir olması kötü. Fakat 3 saniye sürdüğü için de 3 saniye savunma yapıyor, 3 saniye ara veriyor gibi bir savunma etkisi bu. Yani kullanılabilir. Gök gürültüsüne bakalım. Gök gürültüsü saldırı, yani nerelerde kullanılır? Biz bineklik harbi normal saldırı başladıktan %20 bir sonraki beceri hasarı 3 saniye boyunca diyor. Gök gürültüsü Kirosa'da, Belisarus'da kullanılabilir gibi geliyor. Yani benim zaten gök gürültüsü bir yerde daha vardı ya gök gürültüsü. Gök gürültüsü kılıç süslemelerinde de karşımıza çıkmıştı zaten. Orada da yine beğendiğimiz bir etki idi. Direnişi birçok birlikte görüyoruz zaten. Aynı direniş, yine savunma, yine orta notunu verdiğim bir etki bu. Kan öfkesi, arkadaşlar kan öfkesini çöpe atmaya devam edin. Katmanlı zırha bakalım. Katmanlı zırh savunma. Okuyayım, savaşa girdikten sonra her 3 saniyede bir birliğin aldığı hasarı azaltır. En fazla 3 kez birikebilir diyor. Bence iyi. 3 saniyede bir desek mor için 3 kez birikiyor. %6 desek ciddi bir azaltma aslında. Ama böyle hasar azaltmalar hakkında biraz olumsuz yorumlar var. Ama yine de yani savunma olarak kullanacaksam kullanılabilir olarak ayırıyorum şu anda. Geldik kan borcuna. Kan borcu saldırıda iyi bir etki arkadaşlar. Şimdi şöyle %1 azaldığında diyor. Birimler %1 azaldığında beceri hasarı bir miktar artıyor. Sonra birim miktarı %36 seviyesine düştüğünde, yani elimizdeki birimler %36'sına kadar düştüğünde maksimum değere ulaşıyormuş. Bu da demek oluyor ki 64 kez, şu morsa sallıyorum, 64 çarpı 0,36 %22 kadar beceri hasarını arttıracak sonuna doğru. Fight'ın sonuna doğru. Ya bu bayağı iyi. Şu çok güzel. %1'de bir yaşandığı için kumbara gibi az böyle, kumbarada öyledir ya, az biriktirirsiniz. Sonda büyük bir etki yaratır. Bu da öyle. Kan borcunu Kiros'ta kullanarak güzel bir etki yaratabiliriz. Zaten Kiros'ta da hep, yani neden bilmiyorum, böyle bir şey istiyoruz. Böyle fight'ın sonuna doğru yüksek hasar çıkarıp birden çok etmek mi istiyoruz? Ne istiyoruz bilmiyorum ama genelde istediğimiz bir etkiyi bize sağlıyor. Boyun eğmeze bakıyorum. Boyun eğmez savunma. Birliğin aldığı hasar %50 bineklik kahraman kudretidir. Kötü bir savunma. Bunu geçebiliriz. Muhafız düzenine bakalım. Bir çöp daha böyle yine buruşturup atabilirsiniz. Yalnız kurt. Yalnızca bir savaş hedefi varsa binekli kahraman hasarı şu kadar artar. Bence iyi, hatta en iyisi olabilir ama bir savaş hedefi varsa kısmı beni çok yoruyor arkadaşlar. Yani o yüzden böyle çok da pozitif bakmıyorum diyebilirim buna. Şimdi isterseniz okçuya geçelim ufaktan. Bunlara da bakalım. Delici ok saldırı olarak karşımıza çıkıyor ve kartalın bereketi de savunma olarak karşımızda. Biz delici oktan inceleyelim. Ruh avcısı. Ruh avcısı saldırı etkilerinden biri arkadaşlar. Kumandan becerisi yalnızca bir birliğe isabet ettiğinde ek strateji hasar verir. Yine aynı şeyi söylüyor. Bir birlik diyor. Yani benim canımı sıkıyor. Geçiyorum bunu. Zayıflık duygusu. Saldırı hedefi debufflar, yakma, susturma, güçsüz düşürme etkilenirse binekli kahramanın strateji hasarı her debuff türü için şu kadar artar. Süleyman diyor. Süleyman'a
bana beni direkt takın diyor bu. Yıldırım darbesi iyi bu arada. Yani şu zayıflık duygusu iyi, kötü demiyorum. Süleyman'da kullanılabilir gerçekten. Yıldırım darbesi çifte saldırı durumundayken binekli kahramanın normal saldırı ve ikinci vuruş becerileri arttırılmış hasar verir diyor. Saldırı iyi. Mulan'a direkt takılabilir bu arada. Yani direkt Mulan kompunuz varsa ona takabilirsiniz. Ama Rams'ta falan çifte saldırı durumu olmadığından Mulan'a geçirilebilir. Fırtınanın gözü diyor. İkinci vuruş becerileri etkinleştikten sonra saldırı hedefine ek hasar verir. Hasar oranı, kudret bonusu. Ya ciddi oranlar veriyor ya. Bu bayağı iyiymiş. Ya bundan varsa Mulan kompuna 3 tane yerleştirin abi. Üçüne de koyun gitsin. Çünkü Mulan'ın arkasında Atilla olsa ikincil vuruşu var. Bellevu'da var. FSM'de hatırlamıyorum. Gibi. Mulan'ın 3 tane kompona da yerleştirilebilir. Direniş yine karşımızda arkadaşlar. Yine savunma olarak orta dozlu bir savunma etkisi diyebiliriz buna. Kan öfkesi söylememe gerek var mı? Attık çöpe. Savaş hazırlığı diyoruz. Savaş hazırlığı da yine saldırı etkilerinden birisi. Bakıyorum toplam konuşlandırma kapasitesi %80 kapasitesini aşarsa binekli kahramanın tüm hasarı 12 saniye şu kadar artar. 30 saniyede bir etkili olur. 30 saniyede bir biraz kötüymüş. Ama bunu Ramses'te kullanabiliriz. Ya da başka bir şey yok ise Mulan'a da takabiliriz bunu. Mulan'da da kullanılabilir. Şimdi şöyle düşünelim bunu. 100.000 tane asker varsa birliğimizde 80.000'den fazla ise o an savaş esnasında durumumuz bu özellik etkin kılınıyor arkadaşlar. İlk baskınlığı kurmak adına iyi bir özellik aslında. Zaten Ramses'in de böyle bir etkisi vardı diye düşünüyorum ben. Katliama bakıyoruz. Katliamda yine saldırı etkilerimden biri. Diyor ki düşmanın canını yedin diyor. Bitirdin, adamı emdin diyor, artık %20'ye kadar indi diyor. Şimdi diyor ben sana bir kumandan hasar vereyim. Abi ben zaten adamı öldürmüşüm yani. Bir de kumandan becerisi kullanmak için öfkeyi de denk getirmeye çalışacağım. Yani çok gerek yok. Sonda böyle yüksek bir hasar çıkarıp şov yapmak isteyenler varsa yine bunu kullanabilir. Riskten kaçınmaya bakalım. Bu yine savunma özelliklerimizden biri. Kumandanın bir kumandan etkinleştikten sonra birliğin hareket hızına gerek yok. Buna da gerek yok. Bunun gibi bir tane daha vardı. Süvari'de vardı sanırım. Aynen süvaride vardı, onu da çöpe atmıştık. Güç biriktirmeye bakalım şimdi. Bu savunma saldırı etkisi, yani savunma da veren saldırı da veren bir etki. İlk 18 saniye boyunca hasarı azaltıyor ve öfke yenilediği için de saldırı da diyoruz işte buna. Bu da kötü, bunu da kullanmamıza gerek yok. Aldatıcı sözlere bakalım. Aldatıcı sözlere baktığımızda yine debufflarla ilgili bir etki daha görüyoruz. Yakma uyguluyor, susturma ve güçsüz düşürme uyguluyor. Yine bunu Süleyman'a kullanabiliriz. Ben şöyle söylüyorum, elimizde yukarıdaki zayıflık vurgusundan yoksa, şu vardı ya, bunu da Süleyman'a takılabilir demiştik, kullanılabilir demiştik. Bundan yoksa aldatıcı sözleri kullanabiliriz arkadaşlar diyorum ben. Gölge kovalayan süvari kompumuzda da vardı. Aynı süvarideki gibi 3 hero'ya bu özellikle süslemeyi tak geç abi. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Gölge kovalayan bu noktada bizi biraz rahatlatıyor diyebilirim ben. Hadi şu hazırladığım özet tablolarına birlikte bir göz atalım. Şöyle anlatım sırasına göre gidelim. Mızrakla başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videomu izlememiş olanlar için bu kısmı tekrar özetleyeceğim. Solda gördükleriniz saldırı için sıralamaya soktuğumuz etkiler. Sağda savunmaları görüyorsunuz. Aşağıda da çıktığı anda direkt kırabileceğiniz, sonra göktaşı ile tekrar yeni süsleme açmanız gerekiyor. Ama aşağıda da direkt kırabileceklerinizi görebilirsiniz. Sol taraftan sırasıyla başlayalım. Şimdi birinci sırada kan borcu ile ikincil vuruş var. Yani bence kan borcunu Kiros'a mutlaka takmalıyız. İkincil vuruştan 2 tane yoksa, yani kan borcunu Kiros'a taktım. Kiros'un arkasındakilere de ikincil vuruş takmayı planlıyorum. Eğer yok ise 2 tane daha ikincil vuruş. Yine kan borcu elimde var diyelim 3 tane. Kan borcu şeklinde üçüne de takabiliriz. Ama 2 tane daha kan borcu yok ise gök gürültüsünü Kiros'un arkasındaki diğer hero'lara kullanabiliriz. Zaten gök gürültüsü de ikinci sırada duruyor burada. Biliyorsunuz gök gürültüsünü sevdiğimizi söylemiştik. Arkadaşlar ikinci sırada gök gürültüsüne eşlik eden yalnız kurt var. Bunu da Belisarus'a takabileceğimiz için bu noktada bıraktım. Bu şekilde. Şimdi mızrak komplarında savunma yapabileceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden bir de savunma sıralaması oluşturdum. Birinci sıraya katmanlı zırhı koydum. Şimdi üçüne birden takarsak bu katmanlı zırh birinci sırada kalır. Yok ben sadece bir taneye savunma takacağım diyorsan direnişi 1'e al. Yani direniş birinci sıraya yerleşir abi. Ama ben kesinlikle şunu önermiyorum. Bence ya üçüne de birden savunma takın, savunma süslemesi takın ve savunma özelliği denk getirin, ya da üçüne de birden saldırı takın ve saldırı özelliği denk getirin. Direniş de ikinci sırada. Direniş zaten orta bazlı bir savunma etkisi demiştik. Yine orta sıralamada kaldı. İçgörüyü
2,5 yazdım. 3. sıraya koymak böyle gönlüm el vermedi. Tek bir beceri türünün hasarını azalttığı için son sıraya koymak zorunda kaldım. Ya çünkü bunda kritik alıyorsan kritiğin beceri hasarını azaltıyor. Yani bu kötü. Hoşumuza giden bir şey değil yani. Şimdi hepsini azaltmak varken neden bir tane beceri türüyle ilgileneyim ki diyorum ben. Direkt kırılacaklarda da yine listemizin başında kan öfkesi bulunuyor arkadaşlar. Boyun eğmez ve muhafız düzeni de onu takip ediyor. Bu etkilere sahip bir süsleme açtığınızda direkt olarak kırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi okçuya geçelim. Okçuda da saldırı için fırtınanın gözü dedik ama Mulan'a kullanacaksak fırtınanın gözü. Şimdi Süleyman'a kullanacaksak da zayıflık vurgusu. Yine 1. sırada olması gerekiyor. Çünkü zayıflık vurgusu yoksa aldatıcı sözler demiştik. Bunlar Mulan ve Süleyman'da etkili olabilecek 2 tane okçu etkisi. Yani süsleme etkisi. 1. sırada diğerlerine eşlik eden yine gölge kovalayan var. Az önce de dediğim gibi kompun 3 eurosuna da koy bunu abi. Fırtınanın gözü yoksa Mulan'a da koyabilirsin bunu. 2. sırada savaş hazırlığı var. Şimdi şöyle, savaş hazırlığının farkındaysanız 1'e yerleştirmedim. Savaş hazırlığını Ramses'te kullanabiliyorsunuz. Bu saldırı, okçunun saldırılarını anlatırken ilk defa Ramses dediğim için neden 1. sıraya koymadığımı açıkladım. Şimdi Ramses'e gölge kovalayanı da kullanabiliriz abi. Gölge kovalayanım yok diyorsan savaş hazırlığında Ramses'e ya da Mulan'a yedek olarak elinde tutabilirsin ya da kullanabilirsin. Okçuda savunmaya sadece direnişi önerebiliyorum. Zaten çok da bir seçenek yok orada. Direkt kırılacaklar kısmında da yıldızımız kan öfkesi her zaman bizi yalnız bırakmıyor kırılma noktasında. Peşinden katliam, riskten kaçınma ve güç biriktirme geliyor arkadaşlar. Bunları da direkt olarak kırıp süslemelerinizi yeniden üretebilirsiniz. Arkadaşlar süsleme üretim süreciyle ilgili birazdan vereceğim bilgilere dikkat edelim lütfen. Süslemeleri toplama noktasında önce ana kompumuza istediğimiz özellikler gelene kadar süsleme üretimine devam edelim. Şimdi yok o kompa şunu çıkaracağım, bu kompa bunu çıkaracağım gibi değil. Ana kompun neyse önce ona çıkar diyorum ben. Özel etkilerden %1 ihtimalle çıkan sarı olanları çıkarmaya çalışmak için bence önce komplarımıza uygun süslemeleri elde etmemiz gerekiyor. Sonra sarı özellikli süslemelere fokuslanabiliriz. Zaten herhangi bir süslemeyi bozunca tüm geliştirmeleri iade ediyor. Yani istediğimiz bir seviyeye getirdik diyelim. Sonra hepsini bozup iade edip işte sarı özel etkili bir şey çık. %1 ihtimalli olduğu için böyle söylüyorum. Direkt ona basıp geçirebiliriz arkadaşlar. 2 kompum var ise ikisini, 3 tane var ise 3'ünün süslemesini önce bir yerleştir. Sonra tek tek sarı özellikli süsleme çıkarmaya çabalamak daha mantıklı. Çünkü ihtimal düşük olduğu için böyle söylüyorum. Sen %12 ihtimallilerle uğraşırken çıkarsa da ne ala abi, yeme de yanında yat. Ve zaten video içeriğinde de dikkat ettiğim gibi bence zamana bağlı olanları değil de direkt etkili olan özellikleri seçmeye çalışın abi. Yani şunu söylemek istiyorum. Yok 6 saniyede bir savunurum. Yok işte tekli savaşta etkili olurum. 5 saniyede bir döverim. Bunlardansa abi ben vururum, kırarım, bana daha mantıklı geliyor. Çünkü fightlar bazen çok kısa, bazen de çok uzun sürebiliyor. Özel etkilerin detayında bu ihtimallerden bahsedilmiyor tabii ki arkadaşlar. Umarım bu cümlemden sonra tekrar geri sarıp izlemezsiniz videoyu. Bir de şunu söylemek istiyorum. 2 saldırı 1 savunma koymak mantıksız. 1 saldırı 2 savunma süslemesi kullanmak da mantıksız. Bana kalırsa 3 saldırı süslemesini direkt çakın. Ben saldırı özelliklerini kullanıyorsam ki kullanmayan sayısı azdır. Savunmayı oraya sokmama gerek yok. Bazı durumlar dışında tutuyorum tabii bunu arkadaşlar. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Belirli bir seviyeye getirdiğiniz süslemelerinizi şu sağ üstteki kırmızı geri dönüşüm butonu gibi bir buton var ya, oradan sıfırlayabilir ve süslemeyi kaybetmeden ham demirlerinizi geri iade alabilirsiniz. Süslemeniz de bir seviyeye düşer. Bir farklı seçenek olarak da aşağıda parçala kısmından parçalayabilirsiniz ve hem ham demirinizi hem de göktaşı çeliklerinizi geri alıp süslemeyi de kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunu örnek veriyorum. Ben bulut deliciyi sıfırlamak istiyorum. Gölge kovalayanı yükseltip 20 seviye yapmak için. Bu durumda sağ üstteki sıfırlamayı kullanıyorsunuz. Bulut delicili süslemenizde kaybolmuyor. Seviyesini buradaki gölge kovalayana aktarabilir oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Olumlu olumsuz fark etmeksizin yazabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları eğer beğendiyseniz de lütfen bir tıklatın yeter. Age of Tactics her zaman sizlerle olacak. Taktikte kalın. Görüşmek üzere.